Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün bayramın vazgeçilmez tatlısı cevizli baklava hazırlıyoruz. Önce hamuru için yoğurma kabına 5 su bardağı un alalım. Ortasını açıp üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı sirke ekleyip 1,5 su bardağı ılık suyla yavaş yavaş ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayalım. Hamur tamamen toparlandıktan sonra üzerine nemli bir bezi örterek oda sıcaklığında 15 dakika dinlendirelim. Daha sonra hamuru mısır nişastası serptiğimiz tezgaha alalım ve 16 eşit parçaya bölelim. Böldüğümüz hamurları elimizle yuvarlayarak bezeler haline getirelim. Bezelerin her birini sırasıyla mısır nişastası serptiğimiz tezgahta merdane ile pasta tabağı boyutuna gelinceye kadar açalım. Açtığımız hamurları yine aralarına mısır nişastası serperek üst üste sıralayalım. 16 bezeyi de açtıktan sonra tekrar bu defa oklava ile açarak teker teker büyütelim. Şimdi fırın tepsimizi yağlayalım ve açtığımız yufkayı fırın tepsisine yerleştirelim. Yufkanın tepsiye büyük gelen kısımlarını da oklava yardımıyla keserek tepsinin iç kısımlarına yerleştirelim. Açtığımız ikinci yufkayı da yeterli boyuta geldikten sonra tepsiye yerleştirelim ve üzerine çekilmiş cevizden serpelim. Diğer yufkaları da açıp yerleştirerek her 2 kat yufkadan sonra ceviz serperek devam edelim. Size şöyle açtığımız yufkanın da inceliğini göstermek istiyorum. Düz bir zeminde iyi bir oklavayla sizler de kolaylıkla bu şekilde açabilirsiniz. Ben bu tarifte 25'e 35 santimetrelik dikdörtgen fırın tepsisi kullandım. Aşağı yukarı bu ölçülerde herhangi bir tepsiyi de kullanabilirsiniz. Son yufkamızı da fırın tepsisine aldıktan sonra bu defa yufkanın fazla kenarlarını düzgün bir görüntü elde etmek için iç kısma doğru katlayalım. Bir bıçak yardımıyla baklavanın kenarlarını önce içe doğru itelim, sonra dikdörtgen şeklinde dilimleyelim. Ben şu anda bu şekilde kesiyorum ancak farklı şekillerde de dilimleyebilirsiniz. Erittiğimiz ve köpüklerini aldığımız 250 gram tereyağını baklavanın üzerine gezdirelim. Baklavamızı soğuk fırına verelim. 180 dereceye ayarlayarak 1 saat pişmeye bırakalım. Üstü kızardıktan sonra 160 dereceye düşürüp 30 dakika daha pişirelim. Böylece tatlımızın hem üstü hem de içi iyice pişmiş olacak. Şimdi şerbeti için 4 su bardağı toz şekeri ve 5 su bardağı suyu tencereye alıp 30 dakika kaynatalım. Birkaç damla limon suyunu ekledikten sonra ocaktan alalım. Pişen baklavayı fırından aldıktan sonra sıcak baklavaya hazırladığımız sıcak şerbeti gezdirelim. Tatlımızı şerbetini güzelce çekebilmesi için tamamen soyuncaya kadar dinlendirelim. Servis esnasında üzerine Antep fıstığı serperek servis edebilirsiniz. Bayramların, özel günlerin en sevilen tatlısı cevizli baklava hazırladık. Umarım sizler de bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Tarifle ilgili yorumlarınızı, önerilerinizi mutlaka bekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.